Magnezyum vücutta yüzlerce enzimin işlevini düzenleyen önemli bir mineral, önemli bir elektrolittir. Bu şekilde vücuttaki birçok temel süreci yönetmeye yardımcı olur. Kas fonksiyonu, sinir hücrelerinin birbirleri arasındaki haberleşmesi, enerji üretimi, kan basıncının ve kalp ritminin düzenlenmesi, mide asidinin nötrleştirilmesi, kemik büyümesinin sağlanması ve bağırsak hareketlilerinin sağlanması magnezyumun görevleri arasındadır. Yani vücudun en iyi şekilde çalışabilmesi için yeterli magnezyum seviyesine ulaşılması gerekir. Peki magnezyum eksikliği yaygın mıdır? Bununla ilgili bir takviye almamız gerekir mi? Normalde dengeli beslenen bir kişide magnezyum eksikliği nadir görülür. Fakat kronik ishal gibi, magnezyum emiliminin azaldığı veya kontrolsüz diyabet gibi bir takım hastalıklarda magnezyum eksikliği görülebilir. Bir de şunu ekleyelim. Magnezyumun şu anda en iyi kaynakları bitkisel besinler. Dolayısıyla biz bitkilerden alıyoruz magnezyumu. Bitkilerin canlılığında çok önemli bir yer alan klorofil denilen bir kısmı var. Orada çok fazla magnezyum bulunuyor. Yaşadığımız dönemde kullanılan gübrelerden kaynaklı olarak magnezyumun bitkilerdeki içeriği azalabilir veya sebzeleri pişirip suyunu dökmek gibi pişirme süreçleri de magnezyum eksikliğini oluşturabilir. Yani diyetten yeterli düzeyde magnezyum alamıyorsak evet takviye kullanmamız gerekebilir. Fakat bunu mutlaka bir doktora danışarak yapmamız gerekir. Peki magnezyum eksikliğini vücudumuzda nasıl hissederiz? Eğer vücudumuzda iştahsızlık, bulantı, kusma, yorgunluk, halsizlik ve saç dökülmesi gibi belirtilerin bir veya birkaçı varsa doktora danışarak mutlaka magnezyum değerlerimize baktırmalıyız. Bir de magnezyum eksikliği açısından riskli gruplar var. Bunları konuşalım. Yaşlı yetişkinler vücutlarındaki magnezyum emiliminin azalmasından kaynaklı olarak magnezyum eksikliği oluşabilecek bir grup. Alkol bağımlıları, tip 2 diyabet hastaları ve yine sindirim bozuklukları olan kişilerde magnezyum eksikliği görülme oranı yüksek. Magnezyumun besin kaynaklarına bakacak olursak, magnezyum en fazla bitkilerin yeşil yapraklarında bulunan klorofilde yer alır. Magnezyumun en iyi kaynakları kuru baklagiller, kepekli tahıllar, kabak, brokoli ve yeşil yapraklı sebzeler ve fındık, badem gibi yağlı tohumlar. Diğer kaynakları ise süt ürünleri, et, çikolata, kahve, yüksek mineralli su, sert su denilen kalsiyum ve magnezyum içeriği yüksek sular ve maden suları. Peki magnezyum takviyesi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Magnezyum genel olarak güvenli kabul edilen bir mineral fakat besinlerden ve takviyelerden aldığımız miktarlar farklı olduğu için bunları ayırt edelim. Besinlerden aldığımız magnezyumun %50'si vücudumuzda emilir. Dolayısıyla böbreklerimizden atıldığı için magnezyum eğer herhangi bir hastalığımız yoksa fazla alınsa dahi besinlerle vücudumuzdan rahatlıkla atılabilir. Fakat böbrek hastalığımız varsa besinlerden dahi aldığımız magnezyumun doktorumuz tarafından kontrol edilmesi gerekir. Eğer magnezyum takviyelerden yüksek dozda alırsak ishal, bulantı, kusma ve kramp gibi bağırsak sorunları oluşabilir. Ayrıca diüretikler, kalp ilaçları ve antibiyotik alan kişiler için yine magnezyum güvenli olmayabilir. Eğer bir hastalığımız varsa veya ilaç kullanıyorsak magnezyum almadan önce mutlaka doktorumuza başvurmalıyız. Günlük önerilen magnezyum miktarı kadınlar için 320-360 mg, erkekler için 400-420 mg. Bu toplam magnezyum miktarı. Bir de şuna dikkat etmek gerekir. Uluslararası otoriteler tarafından takviyeler için belirlenen bir en üst tolere edilebilir değer var. Bu da 350 mg. Takviyelerden aldığımız magnezyum değeri bu miktarı aşmamalı. Piyasadaki magnezyum takviyelerinin miligramları 200 ile 400 arasında değişiyor. Bu anlamda aldığımız takviyelerdeki etiketleri de incelemekte fayda var. Pek çok magnezyum çeşidi var. Magnezyum sülfat, magnezyum sitrat, magnezyum orotat, magnezyum taurat gibi. Peki hangi magnezyum çeşidini seçmeliyiz? İşte magnezyumları tıbbi kullanımlarına yani hangi amaçla kullanıyoruz buna göre, biyo yararlanımına göre yani vücuttan nasıl emiliyor, kolay mı emiliyor, zor mu emiliyor buna göre ve olası yan etkilerine göre ayıracağız. Bu videoyu çok uzatmamak adına bu konuya çok değinmeyeceğim fakat bir sonraki videomda bu konuyu konuşacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim.